Bitcoin 100 bin dolara doğru ilerliyor. Fakat altcoin'ler neden sessiz? Altcoin'ler neden yükselmiyor? Hatta bazıları neden düşüyor? Bu sorunun cevabını bu videoda cevaplayacağız ve Bitcoin'de beklenen senaryoyu, altcoin'lerde ise neler olabilir? Bunların hepsini konuşacağız. Öncelikle Bitcoin'de yükselen kamu formasyonu vardı ve bu formasyonu yukarı yönlü kırdı. Ardından şu anda 98 binde ve 100 bine çok yakın. Peki Bitcoin 3x 4x yapmışken altcoin'ler neden düşüyor? Bunun sebebi aslında dominans. Yani Bitcoin'in genel markete baskınlığı oranı. Buradaki dominans aslında bize marketteki paranın Bitcoin'de olduğunu gösteriyor. Bitcoin rally yaparken, yukarı yönlü hareket ederken genelde dominansın arttığını görürüz. Bir doygunluğa ulaşana kadar ya da Ethereum paritesi kırılım yaşayana kadar bu dominans seviyeleri yükselmeye devam eder. Burada Bitcoin grafiğinde haftalık olarak bile baktığımızda dominans 61'li seviyelere gelmiş görünüyor. Yani 2021 yılının ardından ilk defa bu seviyelere geldi ve şu anda da Bitcoin'in fiyatı yaklaşık 3-4x'lik bir performans sergiledi. Dominansta ise yani Bitcoin'in markete baskınlığında ise kısa zamanda 1 saatlik analizde düşüş görüyoruz. Bunun sebebi de aslında uzun zamandır beklenen Ethereum Bitcoin paritesinde kırılım gerçekleşmiş olması. Bu yükselişten Ethereum henüz nasibini alamamıştı. Bu kırılımla birlikte Ethereum da adeta ben buradayım dedi. Dominans tarafında bu düşüşün devam edeceğini düşünüyorum ve Bitcoin'de 100-110 bin beklentim bulunmakta. Tabii ki de buradaki beklentilerim ve anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Hepsi benim şahsi düşüncemdir. Buradaki Bitcoin 100 bin 110 bin bandına attıktan sonra yatay hareketine başladığında dominansta da düşüşler göreceğiz ve burada altcoin'lere para girmeye başlayacak ve altcoin'ler de sonunda hareketlenmiş olacak. Bitcoin dominansında ilk etapta 60'lı seviyeler, daha sonraki etapta 59'lu seviyelere düşmesini bekliyorum. Burada Bitcoin'in yukarı yönlü hareketi devam ettikçe dominanstaki artış da devam edecektir. Bitcoin'in ilk önce doyumuna ulaşıp yatay hareket sergilemesi lazım. Bunda dediğim gibi benim düşüncem 100-110 bin bandı. Burada bir diğer etkenimiz Ethereum Bitcoin paritesi. Ethereum da Bitcoin'e karşı değer kaybediyordu ve değerini koruyamamıştı. Biliyorsunuz ki altcoin'ler aslında Ethereum'a bağlı ve Ethereum'la hareket ederler. Burada Ethereum dominansının ve Ethereum Bitcoin paritesindeki kırılımın gerçekleşmesi bizim için iyi oldu. Çünkü burada Ethereum'un değerinin artması demek altcoin'lerinde bir tık daha öne çıkması demek. Total verilerimize baktığımızda yani kripto toplam piyasa değerine baktığımızda 3.2 trilyon Amerikan dolarına ulaşmış durumdayız. Ve 2021 yılından sonra tekrardan bu seviyelere gelmiş ve bu seviyelerin de üstüne atmış durumdayız. Kripto market piyasası büyüyor. Peki neden? Bunun öncelikli sebebi aslında Amerika seçimlerini Trump'ın kazanmış olması ve Trump'ın da kripto paralara yandaş bir tavır sergilemiş olması. Geçtiğimiz günlerde Amerika'da bir senatör Fed'in Bitcoin almasını tavsiye etti. Ve burada söylemlerinde altın satıp Bitcoin almalıyız dedi. Bu çok ütopik bir örnek olsa da artık Bitcoin her yerde konuşuluyor ve Bitcoin'in de rezerv olarak tutulacağı düşünülüyor. Bu da pazara hem daha çok bireysel müşteri, daha çok kurumsal müşteri ve ülkelerin girmesini teşvik ediyor. MicroStrategy de Bitcoin almaya devam ediyor. Hatta önümüzdeki günlerde Microsoft firmasına da Bitcoin alması adına bir toplantı düzenleyeceğini söylemişti. Yani Bitcoin ve kripto paralar global anlamda çok büyük önem taşıyor. Burada bir diğer etkenimiz ise USDT dominansı. Burada da piyasada daha çok dolar mı var yoksa yatırımcılar dolar yerine kripto varlıkları mı alıyor? Bunu analiz edebiliyoruz. Burada dominansta da hatta daha küçük zaman ölçeklerine gelecek olursak ciddi düşüşler olduğunu göreceğiz. USDT yani Amerikan doları baskınlığı da piyasadan azalıyor. Piyasa kötüye gittiği dönemlerde insanlar kriptolarını satıp dolara geçmek ister. Fakat piyasanın yükseldiği zamanlarda İnsanlar dolarlarını satıp kripto almak ister. Bu sebepten dolayı piyasalardaki dolar azalıyor ve USDT firması da dolar basmaya devam ediyor. Neredeyse her gün piyasaya dolar yetişmediği için dijital dolar basılıyor. Tabii ki bunların hepsinin karşılığı tutuluyor. Yani karşılıksız basım olmuyor. DXY yani Amerikan dolarının dünyadaki para birimlerine baskınlığı olarak ifade ettiğimiz verinin de en yüksek seviyelere geldiğini görüyoruz. Amerikan doları
doları bu kadar yüksek seviyelerdeyken kripto camiasının da bu kadar yükselmesini Bitcoin'in de artık bir rezerv para olarak düşünüldüğünü söyleyebiliriz. Özetle Bitcoin'in rallisi yükselişi devam ediyor. Bitcoin'in yükselişi altcoin'lerden ve marketin genelinden parayı Bitcoin'e çekiyor. Buna bağlı olarak da Bitcoin dominansı yükseliyor. Bitcoin dominansı yükseldiği için altcoin'lerden para çıkışı oluyor ve para daha fazla Bitcoin'e geliyor. Fakat bugün gerçekleşen kırılımla birlikte Ethereum Bitcoin paritesinde de Ethereum'un değer kazandığını gördük. Buna bağlı olarak da Bitcoin dominansında düşüş görmüş olduk. Bu da bize Bitcoin dominansının yavaştan düşmeye başlayacağının haberlerini verdi. Yani burada Bitcoin yatay gidişatına başladığında altcoin'lerde beklediğimiz yükselişi görebileceğiz. Kripto marketinin genel büyüklüğü de şu anda zirvesinde. Anlatacaklarım bu kadardı. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Aşağıda açıklama kısmında Telegram grubumuz var. Dilerseniz oraya katılabilirsiniz. Abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve video yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.